Merhaba, nasılsın? Uzun bir aradan sonra ilk defa video yapıyorum. Bugünkü videomun konusu bu uzun arayı vermemin en önemli sebeplerinden biri. Hiperaktivite. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı 29 yaşında kondu bana. Yani yaklaşık bundan bir 5-6 ay önce konuldu. Çünkü çocukluğumda çok fazla anlaşılmamış bu durum. Çok eskilerde kızlarda bu hastalığın olamayacağını iddia ediyorlar. Çünkü sadece erkeklerde olabilir diyorlar. Kadınları bundan ayrı tutmak tabii çok tuhaf bir durum. Hatta bu tanıyı alırken bazı psikiyatristlerle görüşmeden önce onlara durumumu bahsettiğimde kadınlarda hiperaktivite olamaz, o bipolardır falan gibi cevaplar almıştım. Ki bu 6 ay önceydi. Çok da eski değil. Ki bunu söyleyen de aslında bir kadın doktordu. Maalesef bu konuyla ilgili video yapmak istememin en önemli sebeplerinden biri bu konunun gerçekliğinin dahi olmadığını inanılması. Çünkü hiperaktivite ile yaşayan insanların yaşadığı zorlukları kimse tahmin edemiyor tabii ki. Ve ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak tanı sürecimden ve bununla nasıl yaşadığımı size bahsetmek istiyorum. Maalesef şöyle bir şey var. Tanım aslında bu hastalığı tam olarak tanımlamıyor. DHEB'de yani ADHD'de aslında dikkat eksikliği yok. Tam tersi. Dikkatimizi her şeye veriyoruz. Her şeye odaklanabiliyorsunuz, her şeyi görüyorsunuz ama küçük detaylara dikkat edemiyorsunuz. O yüzden çok fazla hata yapıyorsunuz. Özellikle konuşurken, ödev yaparken, kitap okurken, bir şey izlerken bile ya da böyle çok dikkat gerektiren büyük önemli şeylerde, ödevlerde vesaire, özellikle benim için matematikti o. Çok fazla görmeden işte yanılarak hata yapıyorsunuz. Etrafınızda çok fazla uyarıcı var. Yani benim için buradaki ışık, saat, bardak, kağıt, kendim. Her şey benim için her şey benim için dikkatimi bozan bir etmen. Her şey sizin dikkatinizi çekiyor. O yüzden tek bir şeye odaklanamıyorsunuz. Aslında problem bu. Bu bir hastalık olarak nitelendirilmiyor ama beynin yapısıyla ilgili bir bozukluk olduğu, farklılık olduğu söyleniliyor. Özellikle son yıllarda çok fazla bu konu üstünde duruluyor. Çünkü elimizdeki işte televizyonlar, işte tabletler, bilgisayarlar, telefonlar çok fazla dikkat dağıtıcı etmen olduğu için bununla doğmadan çocuklar bile aslında dikkat eksikliği geliştirebiliyor zamanla. Bence tehlikeli bir durum. Çünkü bununla yaşamak, doğuştan bununla yaşamak çok zor. Ama sonradan da birçok etmenden dolayı sizin de başınıza gelebiliyor olabilir dikkat eksikliği. Psikolojik durumlardan da kaynaklanabiliyor. Bununla nasıl yaşıyorum ben? Bununla yaşamak benim için alışkanlık. Ben bununla zaten yaşıyorum. Çünkü bu bende zaten var. Hep vardı. Ama tanı koyma süreci gerçekten çok enteresan bir durum. Çünkü tanı size koyulmadan öncesi ve sonrası arasında çok fazla fark var. Çünkü bunu fark etmek aslında hayatınızda birçok şeyin sebebinin sizin mücadele etmekte olduğunuz bir bozuklukla alakalı olduğunu bilmek, yarattığı şeyleri, koşulları gördüğünüzde kendinize kızan biriyken bir anda aslında kendinizi affetmeye ve durumu kabullenmeye başlıyorsunuz. Fark ettikten sonra bunun bir yasını tutuyorsunuz. Çünkü geçmişte nasıl ailem bunu fark etmedi? Etrafımdaki insanlar, hocalarım, işte öğretmenlerim, işte psikiyatriste götürülmüşüm. O psikiyatrist neden bunu fark etmedi? Birçok insan bunu niye fark etmedi diye kızıyorsunuz o insanlara. Çünkü aslında o yaşlarda, küçük yaşlarda fark edilseydi sizin hayatınızda ya da benim hayatımda çok büyük değişiklikler olabilirdi. Okul hayatımda daha başarılı olabilirdim. Üniversiteyi 8-9 yılda bitirmek yerine çok daha kısa sürede bitirip çok daha farklı şeylerle uğraşıyor olabilirdim. Ancak bunu 29 yaşında öğrendim ben. Bu hastalığın en kötü yanlarından biri şu: siz farklısınız. Toplumun %95'inde bu hastalık yok. Sadece %5'inde doğuştan var ve ayak uydurmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü o toplumun %5'inin belli kuralları var ve siz o kurallara göre hareket edip yaşamak zorundasınız. Ama o kurallar size uymuyor. O kadar korkunç ki derslerde bana anlatılan şeyleri ilgimi çekmediği sürece anlamıyordum. Beynimin işleyişinden dolayı çok fazla zorluk çektiğimi o an fark etmiyordum. Zorlanıyordum ve kendime kızıyordum. Ben bunu yapamıyorum çünkü ben gerizekalıyım. Bu benim gerizekalı olduğumda alakalı değil. Einstein'ın da söylediği gibi bir balığa yürümeyi öğretemezsiniz. Bu şekilde yapabilecek kabiliyete sahip değilim. Benim yöntemlerim çok daha farklı olmalı ve ona göre yaşamalıyım bilincini oluşturmak zorunda kaldım hayatımda. Ama bunu bana ne ailem ne bir başkası yardımcı oldu maalesef. Günümüz koşullarında bunu kendim araştırarak buldum ve
Gerçekten kolay bir süreç değildi bu. Video yapacağım deyip yapamamamın sebeplerinden biri de bu. Çünkü bu süreçte oldukça zorlandım. Ve şimdi bunu yapmak için ancak hazır olabildim. Bu videoyu yapmak zorundaydım. Çünkü bununla yaşayıp bunun farkında olmayan çok fazla insan var. Ben de size deneyimlerimden bahsedersem belki kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz. Sizde de hiperaktivite olabilir ya da bir yakınınızda olabilir. Genelde insanlar bunun zorluklarını görmüyorlar. Çünkü ya hiperaktivite işte, sen hareketlisin, işte ne güzel, enerjin hiç bitmiyor. Bir şey söyleyeceğim, enerjim hiç bitmiyor değil. Genelde çok enerjik olabilirim ama zihnimiz çok fazla çalıştığı için çok fazla yoruluyoruz. Hatta sizin düşündüğünüzden daha fazla yoruluyoruz. Hatta eskiden arkadaşlarım şundan dolayı şikayet eder. Ay çok uyuyorsun, 10 saat uyunur mu? İşte öyle böyle. Arkadaşlar kafamda çok fazla kişi çalışıyor. Yani çok fazla şey çalışıyor. Çok fazla kişi var. Hepsi aynı anda konuşuyorlar ve şöyle diyorsunuz. Çok yoruldum, çok yorgunum. Hani bunun sebebi tamamen beyninin çok fazla çalışıyor olması. Hatta hiperaktif olmayanla hiperaktif olan insanların beyninin arasındaki farklar biyolojik olarak da gösterilebiliyor. Şuraya fotoğrafını bırakıyorum. Ben hiperaktif olan çoğu insanların aslında beni anlayacağını düşünüyorum. Ne sosyal anlamda ben topluma uyum sağlayabiliyorum, ne çalışma hayatında, ne diğer şeylerde, arkadaşlıklarımda çok anlayışlı insanlar olması gerekiyor ya da sizin kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor ki arkadaşlık kurabilirsiniz. Çünkü çoğu zaman aslında karşıdaki insana değer vermiyormuş gibi bir izlenimimiz oluyor. Çünkü unutuyoruz önemli tarihleri, önemli şeyleri, önemli lafları, insanların değer verdiği şeyleri, üstüne durdukları şeyleri göremiyoruz çünkü onlar kaçıp gidiyor. Üzgünüm, beynimin içinde 10 kişi konuşurken sana odaklanamıyorsam bu benim suçum değil. Bazen isteseniz de bunu yapamıyorsunuz. İlişkileri mahvettiğini düşünüyorum ben. Ama bu konuda anlayışlı olan insanlarla arkadaş olmak çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum kendim açısından. Bence eğer siz de bu konuda rahatsız ediyorsa arkadaşlarınızla konuşup durumu düzeltebilirsiniz ya da bilmiyorum. Yani ben çok zorlanıyorum bu konuyla ilgili. İnsanlar bunun için, tedavi için ne yapıyorlar? İlaç kullanıyorlar ya da terapiye gidiyorlar ya da hiçbir şey yapmıyorlar. Birçok arkadaşım var hiperaktif olan ve ilaç kullanmayanları var. İlaç kullananı var. Çocukluğundan beri ilaç kullanmış olanlar var. Maalesef bunların çoğu erkek. Ben ilk gün ilacı aldığımda ben Concerta kullandım ve bu ilaçlar kırmızı reçeteli, yani öyle hemen bu teşhis konmadan alabileceğiniz ilaçlar değil kesinlikle ve bu konuyla ilgili ekstra bir uyarı da yapmak istiyorum çünkü çok önemli. Aileler çocuklarına bu ilacı odaklarını arttırsın diye veriyorlar ders çalışırken. Ancak şunu unutuyorsunuz. Sayın aileler, eğer beni dinleyen herhangi bir çocuğu hiperaktif olmayıp da bu ilaçları veren birileri varsa çok tehlikeli. Bu bizim beynimiz için tasarlanmış bir ilaç gerçek anlamda ve uzun yıllardır bu şekilde kullanılıyor. Doktora gidip yazdırabilirsiniz, işte bulabilirsiniz vesaire ama çocuğunuz için çok tehlikeli. Asıl dikkat eksikliğine ileride sebep olabilir. Eğer altta yatan başka bir hastalık varsa onu ortaya çıkarabilir. Yani doktor yazmadığı sürece benim size önerim, lütfen çocuklarınıza kullandırmayın çünkü çok tehlikeli ilaçlar. Kırmızı reçete ve çok ciddi uyarıcı ilaçlar. Ama hiperaktivitesi olan insan çünkü buna ihtiyacı oluyor. İhtiyacı olan eksikliğimizi tamamladığı için buna ihtiyaç duyuyoruz ve ben ilacı aldığımda gerçekten hayatım değişti. Hayatınız çok kolay. Eğer bu videoyu izleyip de böyle hiperaktif değilseniz, hani bu size göre değil, sadece bir tanıdığınız için falan buraya girdiyseniz şöyle, bunun değerini bilin. Çünkü aynı anda tek bir şeye odaklanabiliyor olmak, bir şeyler yapma, yerinde durabiliyor olmak, sakin kalabiliyor olmak çok güzel bir şey. Bunun değerini bilin. O yüzden bize biraz daha anlayışlı olmayı deneyebilirsiniz. Çünkü yani en azından bizi anlamanız bizim için iyi olacaktır. Çoğu insan gerçekten bunu görmüyor. Bunun görünmez olduğunu düşünüyorlar. Ne olacak işte, hiperaktivite herkeste biraz vardır. İşte bende de biraz var. Ben de bir şeylerimi unutuyorum falan. Arkadaşlar, gerçekleri söylemek gerekirse su içmeyi unutuyorum. Ben yemek yemeyi unutuyorum. Bugün sabah birçok şeyi unutuyorsunuz. Hani kitabın yarısında bırakıp oyuna dalıyorsunuz. Oyunun yarısında bırakıp oraya gidiyorsunuz. İşte arkadaşınız çağırıyor. Bir anda yapmanız gereken önemli bir işiniz varsa onu unutuyorsunuz falan. Oldukça yorucu oluyor ve bunu kontrol etmesi çok zor. Zaten hastalığın asıl amacı, asıl temeli şu. Yani bu aslında dikkat eksikliği değil. Dikkatini toplayamama, dikkatini doğru yere verememe sıkıntısı. Ben bunu kontrol edemiyorum.
ve bunu kontrol edemezken böyle bir dünyanın içerisinde çok yoruluyorum. Terapi arkadaşlar. Herkesin terapiye ihtiyacı var bence kesinlikle, ama bizim ekstra terapiye ihtiyacımız var. Neurodivergent olan insanların çok fazla duygusal gelgitleri oluyor ve bunları anlayıp bunları yorumlayabilmek ve bunları sakinleştirebilmek için terapiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Birçok insanın var ama bence bir hiperaktifin daha çok var. Bu genelde işte bipolarla, işte otizmle falan da karıştırılabiliyor ama arada çok büyük farklar var aslında. Bipolarla karıştırılmasının sebebi işte duygusal gelgitlerin çok oluyor olması, ama işte bir bipolar gibi çok yüksek uçlu durumlar yaşamıyoruz. Hiperaktif birine bipolar ilaçları verip işte daha da sıkıntılı hale gelmesini sağlayabiliyor. Bu gerçek bir problem arkadaşlar. Yani gerçekten insanlar bunu yaşıyorlar. Bu arada birlikte de bulunabiliyor bu rahatsızlıkların hepsi, ama hiperaktivite zaten genel olarak tek başına bulunmuyor. Yanında böyle bir hediye ile birlikte geliyor. İşte depresyonunuz olur, anksiyeteniz olur, bir şeyleriniz olur. Hiperaktiviteyi anlamak çok önemli ve hepimizde, bütün hiperaktiflerde farklı bu. O yüzden önemli olan kişinin kendi hiperaktivitesini anlaması aslında. Bir kadın olarak da şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun tanısı oldukça zor koyuluyor kadınlara. Çok yeni çünkü bunu anlaşılmaya başlanıyor. 2000'li yılların ortasından beri falan kızlara teşhis koyulmaya başlanmış. Hani düşünün yaşadığımız şey. Ve şey diye düşünüyorsunuz, hani okulda zorlanıyorsunuz, hayatta zorlanıyorsunuz, arkadaşlıklarınızda zorlanıyorsunuz, diyorsunuz ki problem var, benim bir problemim var, ben normal değilim diyorsunuz. Kafayı yiyeceğim, deliyim herhalde ben. Ya şizofrenim, işte ya bipolarım, bir şeyim falan deyip böyle sürekli doktordan doktora koşturdum. Çünkü bir problem var ve çözülmesi gerekiyor. Ama en sonunda doğru yolu bulup kendimi çözdüğüm için çok mutluyum. Bu arada bu konuyla ilgili bir şüpheniz varsa üstüne gitmeniz gerekiyor. Doğru psikiyatristi, doğru kişileri bularak size yardım sağlayabilirsiniz. İnternetten araştırın, işte hiperaktif olan insanlarla konuşun. Neler yaşıyorlar, siz neler yaşıyorsunuz? Ve şöyle bir şey var, dünyanın en büyük komünitelerinden birine sahip hiperaktivite topluluğu, özellikle yurt dışında. Onlardan destek alabilirsiniz. Gerçekten çok faydasını görüyorum ben bunların. Kitapları var, kitaplardan destek alabilirsiniz. Ve gerçekten hayatınız çok kolaylaşıyor. Benim hayatım çok kolaylaştı. Tabii ki zorlanıyorum. Her gün zorlanıyorum ama artık daha az zorlanıyorum diyebilirim. Bu rahatsızlık aslında olumlu yanlarıyla birlikte geliyor. Çok fazla olumlu yanı olduğu kadar çok fazla olumsuz yanı da var. Ama hayatta bir tutkunuzu, sevdiğiniz bir şeyi bulabilirseniz ona odaklanabilirsiniz. Genelde ben belgesellere ve penguenlere odaklanıyorum ama eğer gerçekten arzunuzu bulabilirseniz tutkuyla ona odaklanabilirsiniz. Çünkü hiperfokus diye bir yeteneğimiz var. Şimdi şöyle düşünün, her şeye odaklanabiliyoruz ama tek bir şeye odaklandığımızda, bütün odağımızı ona verdiğimizde normal insanların bir ya da iki katı, kaç katı bilmiyorum ama 2 ya da 3 katı kadar odaklanabiliyoruz ve bu bir yetenek. Arkadaşlar, hiperfokus evresi diye bir şey var bizim beynimizde. Ben şöyle bir deneyimimi açıklayabilirim size bununla ilgili. Puzzle yapıyorum. Puzzle yapmayı çok seviyorum. Puzzle yaparken birdenbire böyle bir evreye giriyorum ve beynimin içinde bir girdap oluşuyor. Sadece puzzle'ı düşünüyorum. Sadece puzzle'ın şeylerine odaklanıyorum. İşte şekillerine odaklanıyorum ve onu tamamlayana kadar oradayım. Ve bir gün şöyle bir şey yaşadım. Sabah puzzle'ın başına oturdum ve akşam 10-11 saat sonra annemin böyle sesleriyle kendime geldim. O arada gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya o arada beni gerçekten bölen bir şey olursa da sinirleniyorum. Yani çok sinirli oluyorum. 10 saat boyunca ne yemek, ne içmek, ne hiçbir şey yapmak yoktu benim için. Sadece puzzle ve puzzle yapmak vardı. Eğer doğru yere bunu kullanıp verebilirsiniz. Genelde gereksiz yerlere olduğunu söyleyebilirim. Başarılı olma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü tutku ile yapılan şeylerde normal insanlarda daha fazla odaklandığımız için çok daha başarılı olma ihtimalimiz var. Eğer siz de hiperaktif olduğunuzu düşünüyorsanız, hani hayatımda şöyle zorlanıyorum, böyle zorlanıyorum, işte bu bende olabilir diyorsanız hani bana da yazın. Çünkü ben de merak ediyorum, size destek olmayı çok isterim. Hani birbirimize destek olarak daha güçlü olduğumuza inanıyorum ben. Çünkü hiçbirimiz yalnız değiliz. Hepimiz zorlanıyoruz. Hiperaktifler ekstra zorlanıyorlar bu hayatta. İşte sizin hikayeniz olur vesaire. Ben de merak ediyorum. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video yapmaya çalışacağım. Bu kadar ara vermeyeceğim. Çünkü
Bu işi seviyorum. Ama dediğim gibi zor zamanlar geçirdim. Ve sizin de buna anlayış göstereceğinize inanıyorum. Zaten çok fazla takipçim yok, çok fazla izleyenim yok. Ama önemli değil. Burada 3 kişi bile oluyor olsak benim için bir önemi var bunun. Bu yüzden bana destek olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.